4 Haziran 1989. Uzmanlar Meclisi İran'ın yeni rehberini seçmek için toplandı. Kürsüye çıkan isim beklenmedik bir şey söyledi. Bu makam için gerekli dini yeterliğe sahip olmadığımı düşünüyorum. Salonu sessizlik kapladı ve ardından Rafsanjani söz aldı. Hümeyni'nin vasiyetinden bahsetti ve oylama yapıldı. 74 üyeden 60'ı elini kaldırdı. Sonuç olarak Hüccetül İslam Ali Hamenei İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci rehberi oldu. İran 36 yıllık rehberi nükleer müzakerelerden vekil savaşlara, protestoları bastırmaktan direniş eksenini kurmaya kadar bugün Orta Doğu'da ne oluyorsa arkasında öyle ya da böyle bir imzası var. 28 Şubat 2026'da İsrail-ABD ortak operasyonu sırasında Tahran'da hayatını kaybetti. Bugün bu tartışmalı ismi, hayatını, ideolojisini ve mirasını konuşacağız. Bu videoyu beğenir, GZT'yi takip eder ve bildirimleri açarsanız bu ve benzeri içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. GZT 10 başlıyor. Ali Hamenei 19 Nisan 1939'da Meşhed'de doğdu. Babası Seyit Cevat Hamenei orta düzey bir din adamıydı. İlahiyat tahsilini Necef'te tamamlamış, ardından Meşhed'e yerleşmişti. Aile Azerbaycan'ın Hamene kasabasından geliyor. Soyadındaki Hamenei bu coğrafyaya atıftır. Ana dili Azerbaycan Türkçesi ve bu iki kimlik yani Azerbaycan Türkü etnik kökeni ve Şii Seyit soyu kariyerinin farklı dönemlerinde farklı anlam taşıdı. Bilindiği üzere Seyit kimliği peygamber soyundan geldiğini ifade eder ve din adamları arasında önemli bir statü simgesidir. Mollaların taktığı siyah sarık bunun görünür göstergesidir. Meşhed'in ayrıca ele alınması gerekiyor. Zira Şiiliğin 8. imamı İmam Rıza Türbesi bu şehirde. İran'ın en önemli dini merkezlerinden biri durumunda. Hamenei ilk tahsilini burada aldı. Kum'da değil. Meşhed'de yetişmiş olması onun havza bağlantısını Kum eksenine değil Horasan ekseninde kurdu. Az önce de bahsettiğim gibi havza eğitimine Meşhed'de başladı. 1957'de Necef'e gitti ama uzun sürmedi. Babasının isteğiyle geri döndü. 1958'de Kum'a yerleşti ve Ayetullah Hümeyni'nin derslerine katılmaya başladı. Bu ilerleyen yıllarda kuracakları ittifakın başlangıç noktası. 1960'lardan itibaren Şah karşıtı faaliyetlere katıldı. Savak tarafından toplam 6 kez gözaltına alındı ve işkenceye maruz kaldı. Gençliğinde Ali Şeriati'nin yazılarıyla ilgilendi. Şii İslam'ı sol ideolojiyle harmanlayan Şeriati dönemin devrimci neslini derinden etkilemişti. Hamenei bu mirası aldı ancak ilerleyen yıllarda ondan uzaklaştı. 1981'de Cumhurbaşkanı seçildi. O dönem Cumhurbaşkanlığı bugünkü anlamıyla bir yürütme makamı değildi. Asıl otorite Hümeyni'deydi. Temmuz 1981'de suikaste uğradı. Patlayan bir bomba sağ kolunu ağır biçimde yaraladı. O günden itibaren sağ kolunu kısmi kullanabildi. Saldırı Halkın Mücahitleri Örgütü'ne atfedildi. Bu dönemde zaten çok sayıda İranlı elit suikastler sonucu öldürüldü. İran-Irak Savaşı'nın tam ortasında Hümeyni'nin özel temsilcisi sıfatıyla ordu yani Erteş ile Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki koordinasyonu üstlendi. Devrim Muhafızları Ordusu ile bu dönemde kurduğu yakın ilişki rehberlik makamına geçişin ardından en kritik güç dayanak noktası haline geldi. Velayeti fakih yani fakihin velayeti Hümeyni'nin geliştirdiği siyasi dini bir teori. Temel fikir şu: 12. imamın gaybeti döneminde devleti yönetme yetkisi en yüksek İslam hukukçusuna aittir. Bu teori 1979 Anayasası'yla kurumsal bir çerçeveye kavuştu. Rehber, yargı, ordu, devlet yayıncısı ve temel stratejik kararlar üzerinde nihai yetkiye sahip. Cumhurbaşkanı seçilir, rehber atanır. İlk rehber olan Hümeyni bu makamı karizmasıyla doldurdu. Hem devletin kurucusuydu hem de tartışmasız en büyük dini otoriteydi. Hamenei ise bu makama dini liyakati tartışmalı bir isim olarak geldi. Bu fark onun 36 yıllık iktidarının tüm gerilimlerin özündedir. Ancak özellikle 2000'li yılların başlarında otoritesini ciddi şekilde sağlamlaştırmayı başarmıştır. Hümeyni'nin asıl veliahtı Ayetullah Muntezeri'ydi. Ancak Muntezeri 1988'deki toplu siyasi idam kararları çıkınca açıkça eleştirdi. Hümeyni ile arası açıldı ve Nisan 1989'da resmen görevden alındı. Bu kriz anayasa değişikliğini zorunlu kıldı. O tarihe kadar anayasa rehberin merci olması şartını koşuyordu. Fakat bu şart kaldırıldı. Zira Hamenei rehber seçildiğinde Hücceti İslam unvanını taşıyordu. Yani bir taklit merci değildi. 1989'da hızla Ayetullah unvanı verildi ve 1994'te Büyük Ayetullah Araki'nin ölümünün ardından Kum Seminerleri Öğretmenler Topluluğu onu yeni merci ilan etti ve Ayetullah Ozma unvanı aldı. Ancak bu tanınma evrensel değil. Zira Ayetullah Muntezeri, Muhammed Şirazi ve Ayetullah Sistani bu yetkiyi hiçbir zaman tanımadı. Bu sessiz ret otoritesinin yapısal bir sınır olarak kaldı.
Hamenei mirasını sahiplendi ama aynı zamanda yeniden yazdı. Hümeyni devrimci bir karizmaydı, ideolojisini çoğunlukla kişisel otoritesiyle taşıdı. Hamenei ise bunu kurumsal bir yapıya dönüştürdü. En somut örneği direniş ekseni. Hümeyni İslam devrimini ihraç etmekten söz ederdi. Hamenei bunu bölgede varlık gösteren somut bir ağa dönüştürdü. Bu ağ bir süreliğine İran'ın hem caydırıcılık hem güç yansıtma aracı oldu. Ekonomide direniş ekonomisi adını verdiği bir yaklaşım benimsedi. Yani yaptırım altında içe kapanma, ithal ikamesi ve özgüvenden oluşan bir yaklaşım izlendi. ABD ve İsrail karşıtlığı ise hem gerçek bir inanç hem de sistemi ayakta tutan meşruiyet zemininin önemli bir parçasıydı. Hamenei'nin iç siyaset stratejisi devrim sonrası kurulan kurumların denetimi ve muhalif hareketlerin sistem dışına itilmesi üzerine kuruluydu. 1997'de Muhammed Hatemi'nin seçilmesiyle başlayan reformist dalga karşısında Hamenei anayasal yetkilerini kullanarak yargı ve Anayasayı Korucular Konseyi üzerinden bir direnç hattı oluşturdu. Bu süreçte çok sayıda gazete kapatıldı ve reformist siyasetçilerin adaylıkları veto edilerek hareketin kurumsal etkisi sınırlandırıldı. 2005 yılında Mahmut Ahmadinejad'ın iktidara gelişi devletin tüm aygıtlarının muhafazakar bir çizgiyle birleştiği bir dönemin başlangıcı oldu. Rehberliğin en kritik iç siyasi kırılması ise 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan Yeşil Hareket protestolarıdır. Milyonlarca kişinin sokaklara döküldüğü bu dönemde Hamenei tarafsız bir hakem rolü üstlenmek yerine doğrudan seçim sonuçlarının yanında saf tuttu. Cuma hutbesine yaptığı açıklamasıyla protestoların durdurulması talimatını verdi ve ardından gelen sert müdahale süreci rejimin meşruiyet zemininde kalıcı bir çatlağa yol açtı. Hareketin liderleri olan Musi ve Kerubi'nin 2011'de başlayan ev hapsi Hamenei'nin sistem içinden gelen eleştirilere dahi geçit vermeyeceğinin en somut göstergesi durumunda. 2010'lu yılların sonundan itibaren iç siyasetteki tutumu direniş ekonomisi söylemiyle paralel olarak güvenlik merkezli bir hal aldı. 2017, 2019 ve 2022 yıllarındaki ekonomik sıkıntılar ve sosyal özgürlük talepleriyle patlak veren kitlesel gösteriler kolluk kuvvetleri ve Besiç milisleri aracılığıyla bastırıldı. Hamenei bu süreçlerdeki talepleri genellikle dış güçlerin komplosu olarak nitelendirdi. 36 yıllık yönetiminin sonunda iç siyasette bıraktığı tablo, katılım oranlarının düştüğü seçimler, daralan bir siyasi yelpaze ve toplumsal talepler ile devlet otoritesi arasında derinleşen bir mesafe oldu. Hamenei'nin dış politik anlayışı ideolojik söylem ile pragmatik hayatta kalma içgüdüsünün sürekli bir denklemi üzerine kuruluydu. Onun için dış politika, İslam devriminin ideallerini korumakla devletin bekasını sağlamak arasındaki ince çizgide yürütülen bir asimetrik güç mücadelesiydi. Ne tamamen ideolojik bir tutum ne de salt bir real politik izledi. Her iki alanı da sistemin ömrünü uzatmak için araçsallaştırdı. Nükleer program bu politikanın en belirgin örneğiydi. Hamenei nükleer silahın dini açıdan yasak olduğunu belirten fetvalarını bir söylem aracı olarak kullanırken bir yandan da nükleer teknoloji kapasitesini sürekli genişleten bir stratejiyi yönetti. 2015 yılında imzalanan COEP yani nükleer anlaşma sürecinde gösterdiği kahramanca esneklik, ideolojik saflığın sistemin çöküşüne neden olabileceği anlarda geri adım atabileceğini kanıtladı. Ancak bu bir ideolojik değişim değil, rejimi yaptırımların baskısından kurtarmaya yönelik taktiksel bir manevraydı. Suriye sahası ise bu dış politikanın hem en iddialı hem de en çok eleştirilen sınavıydı. Hamenei, Tahran'ı korumak için Şam'ı tutmak gerekir doktriniyle Suriye'ye 10 yıllar boyunca devasa askeri ve ekonomik kaynak aktardı. Ancak bu stratejik yatırımın bir bedeli vardı. Bölgesel güvenlik hedefleriyle yola çıkılan bu süreç, sivil yerleşim bölgelerindeki yıkıcı operasyonlara verilen yoğun destek nedeniyle İran'ın diplomatik izolasyonunu derinleştirdi. Kaynakların Suriye sahasına aşırı yığılması, iç ekonomideki yapısal sorunları tetiklerken İran'ın bölgesel bir güvenlik sağlayıcı olmaktan ziyade istikrarı bozan bir aktör olarak algılanmasına neden oldu. Bu durum stratejik derinlik kazanma çabasıyla bölgesel yalnızlaşma arasındaki dengenin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren somut bir örnek. Özetle Hamenei 36 yıl boyunca İran'ı vekil ağları, direniş ekseni ve stratejik belirsizlik üzerine kurulu bir mimariyle yönetti. Bu politika bölgesel rakiplerle doğrudan çatışmadan kaçınan bir asimetrik güç birikimi sağlasa da İran'ı uzun vadeli diplomatik çözümlerden uzaklaştıran ve iç sistemin üzerindeki mali yükü arttıran bir sürece dönüştü. Ali Hamenei'nin şahsi hayatı büyük oranda kamuoyuna kapalı ve sıkı bir güvenlik protokolü altında geçti. 1964 yılında Mansure Hoceste Bakırzade ile evlendi ve bu evlilikten 4 erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuğu oldu. Çocukların siyasi vitrinden ve resmi devlet görevinden uzak tuttu. Bu durum ailesinin yönetim mekanizmasındaki nüfuzuna dair tartışmaların şeffaf bir zeminde yürütülmesini zorlaştırdı. Kişisel ilgileri arasında Fars edebiyatı ve şiir eleştirmenliği yer alıyordu. Düzenli olarak dini ve edebi meclisler düzenleyerek bu alanlardaki otoritesini pekiştirdi. 1981 yılında
yılında bir ses kayıt cihazına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu sağ kolunu kaybetti. Bu fiziksel kısıtlılık hayatının geri kalanında hem imajının hem de günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası oldu. Günlük yaşamı devlet yönetimi ile dini çalışmalar arasında bölünmüştü. İkametgahı ve çalışma ofisi devrim sonrası inşa edilen kurumsal ciddiyet ve dış dünyaya kapalılık prensibiyle yönetildi. Hamenei hayatı boyunca şahsi harcamaları ve yaşam standartı konusunda rejimin resmi söylemleriyle uyumlu, kontrollü bir profil sergiledi. Bu kapalı hayat tarzı sağlığına dair spekülasyonların devlet sırrı olarak kalmasına ve halefiyet tartışmalarının belirsiz bir zeminde yürümesine sebep oldu. İran'ın 36 yıllık rehberi Ali Hamenei'nin hayatını, ideolojisini ve geride bıraktığı mirası 10 başlıkta inceledik. Devrimden suikastlere, bölgesel savaşlardan halefiyet krizine uzanan bu uzun dönemin sonuna geldik. 28 Şubat 2026 tarihi itibariyle bölgede kartların yeniden karıldığı bu kritik süreçte İran ve Orta Doğu eksenli stratejik analizlerimizi kaçırmamak için bu videoyu beğenmeyi, GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki 10.10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. 4 Haziran 1989. Uzmanlar Meclisi İran'ın yeni rehberini seçmek için toplandı. Kürsüye çıkan isim beklenmedik bir şey söyledi. Bu makam için gerekli dini yeterliğe sahip olmadığımı düşünüyorum.